Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sensil'le Evden'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümü çocuk odasına ayırdım. Çünkü bu seri boyunca oyun evi dışında çocuklar için çok fazla şey yapmadığımı fark ettim. Ve bugün onların odasına renk katacak, onların o hayal dünyalarına renk katacak 3 tane güzel fikirle geldim. Ve bu fikirleri uygularken hepinizin kolayca bulabileceği malzemeleri kullanmaya çalıştım. Hadi bakalım, hazırsanız yapılışlarına geçelim. İlk olarak çocukların üzerinde rahatlıkla çizim yapabilecekleri bir kara tahta hazırlamak istedim ve bunun için kontur plak kullandım. Benim kızımın odasına uyabilecek en güzel şekillerden bir tanesi ev şekliydi. O yüzden de ben kontur plağımı bir ev şeklinde hazırlamaya karar verdim. Bunun için kenarlardan 25 santimetrelik bölümleri işaretledim ve bir çatı çizdim. Çizdiğim çatı şeklini dekupaj testerem yardımıyla rahat bir şekilde kestim. Bunu her bölümde söylüyorum aslında. Dekupaj testereniz yoksa bu işlemi bir marangoza yaptırabilirsiniz ya da el testeresi kullanabilirsiniz. Kesme işlemini tamamladıktan sonra sıra geldi kontur plağımızı boyamaya. Ben bunun için kara tahta boyası kullandım. Kullandığım boyanın kodunu mutlaka açıklamalar kısmına bırakacağım sizin için. Ve ben bu kez boyamı sünger uçlu rulo fırça ile değil, ipek uçlu boya ile uygulamayı tercih ettim. Çünkü sünger uçlu fırçalar boyayı oldukça fazla emiyorlar. Ben boyanın tamamının kontur plakta kalmasını istedim. Ve boya kullanımını da minimumda tutmak için bu fırçayla uygulamamı yaptım. Ve toplamda 2 kat boya uyguladım. Ve bu kara tahtama bir de çerçeve hazırlamak istedim. Gördüğünüz gibi çeşitli çıta parçalarını kestim ve bunları Sensil Ultratek yardımıyla kara tahtamın etrafına güzelce yapıştırdım. Ve üzerlerine de birazcık ağırlık koyduktan sonra donmasını bekledim. Bu çıtaları kesmek sizin için belki de zor olabilir çünkü görüyorsunuz kenarları 45 dereceyle kestim ben. Eğer böyle bir kesme şansınız yoksa direkt tabii ki düz olarak da kullanabilirsiniz. Yapıştırıcım donduktan sonra kara tahtam kullanım hazır oldu. İpek gerçekten çok sevdi. Bence çocukların hayal dünyalarını geliştirmelerine katkı sağlayacak güzel bir parça oldu. İkinci olarak belki de en az maliyetle yapabileceğiniz en güzel projelerden biri olan bir duvar askısı yaptım. Bunun için sahilden topladığım taşları kullandım. Özellikle farklı boylarda taşları tercih ettim. Çünkü böyle birazcık daha eğlenceli bir görüntü elde etmek istedim. Ve her bir taşı farklı bir renge boyadım. Bu taşları boyamak için isterseniz akrilik boya ya da hibrit boyaları kullanabilirsiniz. Boyalar kuruduktan sonra elime bir marker aldım ve gülen yüzler çizdim taşların üzerine. Çünkü böyle biraz daha sevimli hale getirmek istedim onları. Bence gerçekten çok sevimli oldular. Ve çizme işlemini tamamladıktan sonra sıra geldi bunları yapıştırmaya. Yine burada tercihimi Sensil Ultratek'ten yana kullandım. Çünkü burada benim için ağırlık kaldırabilen bir yapıştırıcı olması önemliydi. Ultratek 300 kilograma kadar rahatlıkla taşıyabiliyor. O yüzden öncelikle ahşap parçamın üzerine bir ahşap boncuk yapıştırdım ki böyle araya yükseklik yapsın diye. Daha sonra onun üzerine de yine Ultratek yardımıyla taşlarımı yapıştırdım. Ve son olarak
yine bu videonun favori projelerimden bir tanesi olan bir ayna yapmaya karar verdim. Ayıcık şeklinde bir ayna olacak bu. Bunun için öncelikle elimdeki daire şeklindeki bir nesneyi kullanarak, ben kasnak kullandım, bir şablon çıkardım kendime ve 2 adet kulak çizdim. Bunu mukavvanın üzerine yapıyorum. Hani kontrplak da kullanabilirsiniz isterseniz ama aslında hiç gerek yok. Rahatça kesebilmek adına mukavva yeterli olacaktır. Ve maket bıçağı yardımıyla şablonumu kestim. Kestikten sonra ortasına aynayı yerleştirdim ve aynayı yerleştireceğim bölümü işaretledim. Ve yine Ultratek yardımıyla aynamı yapıştırdım. Neden burada Sensil Ultratek tercih ettiğimi bence az çok tahmin edebiliyorsunuz. 300 kilograma kadar taşıyabildiğini söylemiştim sizlere. Ağırlık kaldırabilmesi benim için önemliydi. Çünkü bu aynayı duvara asacağız. Ve bu aynama tam bir böyle ayıcık görüntüsü vermek için tüylü bir iple kaplamaya karar verdim. Bunun için aynanın etrafında kalan o mukavva parçasını tüylü iple kapladım. Sensil Clear Glue sürdüm her tarafa ve daha sonra elime 2-3 kat ip alarak onu bir burgu haline getirerek bu Sensil Clear Glue sürdüğüm bölümlere yapıştırdım ve aynamın etrafında kalan tüm mukavvalı kısımları bu tüylü iple kaplamış oldum. Son kulağımı da kaplamayı tamamladıktan sonra bu aynaya birazcık daha sevimli bir hava katmak istedim. Bunun için markerımı yine elime aldım ve aynanın üzerine bir burun ve ağız çizdim. Gerçekten bence çok güzel, hem böyle çok düşük maliyete yapabileceğiniz bir proje oldu. Ben gerçekten çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çocuk odaları benim için her zaman çok önemli olmuştur. Özellikle İpek'ten sonra. Çünkü çocuk odaları yalnızca bir oyun alanı değil, çocukların kişiliklerini ilk kez geliştirdikleri alan. O yüzden onların o renkli dünyalarına hareketlilik kazandıracak ürünler ortaya koymak benim için çok önemli. Umarım bu video sizlere ilham olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Şunu hatırlatmak istiyorum. Siz de kendi yaptığınız projeleri Sensil'le evde etiketiyle paylaşın. Yaptığınız projeler Sensil'in Instagram sayfasında paylaşılsın. Ve tabii ki videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.